Hülya Koçyiğit'in yeryüzünde nice büyük aktörler vardır ki Allah onları sanki sinema için yaratmış diye düşünürsünüz. Ekrem Bora da öyle büyülü bir oyuncu dediği kişidir. Yeşilçam'ın en zengin yüzlü adamıdır. Aynı anda 15 farklı tip görülebilir onda. Bazı büyük aktörler Allah tarafından sinema için özenilerek yaratılmıştı. Canlandırdıkları karakterleri gerçek kılarlardı. Her zaman inandırıcıydılar. Ekrem Bora da alnında star ışığıyla doğanlardandı. Sapsarı saçlı, derin, delici bakışlı, mavi gözlü, hoş bir tipti. Pek yakışıklıydı. Gerçek karizma sahibiydi. Kılık kıyafetine çok dikkat ederdi. Hanımların yüreğini pırpır ettiren zampara bakışlara sahipti. Hemen bir kaşını hafif havaya kaldırıp bakardı. Genellikle gangster, kötü adam tiplemeleriydi. Türk sinemasında çığır açtı. Benlik filmlerde oynadım. Ne ikinci rollerin adamıydım ne de jön premierdim. Hep iki çizginin arasındaydım diyecekti. 1932 yılında Ankara'da doğan Ekrem Bora babasını hiç görmemişti. Ben 40 günlükken Eskişehir'de şehit düşmüş. Babası Türkiye'de ilk uçan asker pilotlardanmış. Yüzbaşı Mazhar Bey. Ekrem Bora'nın gerçek adı Ekrem Şerif'tir. Babası ölünce Ayşe Nuriye Hanım ailenin sorumluluğunu üstlendi. Babasının kaybından sonra 3 ayda bir ödenen 900 lira şehit maaşı bağlandı. Aile kıt kanaat geçinmeye çalıştı. Ekrem ilkokul 2. sınıfta okurken İstanbul'a taşındılar. Büyük babaları Suadiye Camii'nin ilk imamıydı. Vefatı üzerine yalnız kalan anneannesinin yanına yerleştiler. İki ağabeyi Haydarpaşa ve Hayriye liselerine kaydettirildi. Küçük Ekrem ilkokuldan sonra ortaokula devam ettiyse de eğitimini tamamlayamadı. Sultanahmet Devlet Basım Evi'nce düzenlenen kurslara katıldı. Ama mesleğini yapamadı. Okul sıralarından beri sinemayla ilgilenirdi. Film dünyası dergilerini son satırına kadar yutarcasına okurdu. Gösterime giren bütün yerli ve yabancı filmleri seyrederdi. İleriki yıllarda sinema için okulu bıraktım diyecektir. Babam ilk uçan asker pilotmuş. Babam uçtuğu zaman Zeki Paşa diye bir paşa varmış. Mazhar, sen ilk uçan pilotsun. Yazıcıoğlu soyadını bırak, uçak soyadını koy demiş. Soyadımız öyle kalmış. Sinemaya girdiğim zaman Sezai Solelli, sen şimdi yarışmayı kazandın. Uçak iyi olmaz, tayyare gibi. Bora koyalım senin soyadını dedi. Öyle kaldı der. Yakışıklı, nazarları üzerine toplayan bir delikanlıydı. Mahallesindeki genç kızlardan hatırı sayılır bir hayranı oldu. Oturduğu evin sokağına girdiğinde pencerelerden artist geliyor diye fısıltılar duyulurdu. Mahalle komşuları Sakıbe Soykut Hanım sinemaya girmesine vesile oldu. Sakıbe Hanım dönemin ünlü çok satan magazin dergileri Yıldız ve Haftada tercüme ettiği sinema yazılarını yayınlardı. Mektup yazdı. Ekrem'i ünlü gazeteci Sezai Soyelli'ye gönderdi. 1953 yılında Yıldız Mecmuası'nın açtığı yarışmayı kazandı Ekrem Bora. Sinema yazarı Sezai Soyelli, seni illa artist yapalım diyordu. Nasıl olacak dedim. Önce yarışmaya gireceksin. Kazanırsın, kazanamazsın onu bilemem dedi. Girdik, birinci olduk der. Soyelli yarışmayı kazanan Ekrem'i hep destekledi. Hafta dergisinin yazı işleri müdürüydü. Aktör adaylarını tanıtan bol fotoğraflı, detaylı bir röportaj yayınlattı. Soyadını da değiştirdi. Uçak yerine burayı kullanmasını şiddetle tavsiye etti. Mülakatta yer alan bir resminin altında şu satırlar okundu. Burt Lancaster gibi sert, Clark Gable gibi yakışıklı, Rory Culkin gibi tatlı. Desteğini bir adım daha ileriye götürdü. Ekrem Bora için özel bir senaryo kaleme aldı. Lale Film, Erman Film, İpek Film gibi piyasanın önemli firmalarıyla anlaşmalar imzalamasına ön ayak oldu. Tam film çekimlerine başlayacakken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Postacı Askerlik Şubesi'nin çağrı pusulasını getirdi. Ekrem Bora, ilk filmimi 1955'te yapacaktım. Yarışmayı kazanınca Lale Film, İpek Film gibi şirketlerle anlaşma yaptık. Tam filme başlayacağız. Bir gün kapı çaldı. Askerlik şubesinden bir kağıt geldi. Yoklamaya çağırıyorlardı. Askere gittim. Önce Erzincan, sonra da Diyarbakır'da bitirdim askerliğimi. 55 senesinde tezkereyi alıp döndüğümde hemen piyasaya daldım. İlk filmim Alın Yazısı. Bu dönem gerçekleştirdiği ilk evliliğinden kızı Sevil dünyaya geldi. Sanatçı 2 yıl kamera karşısına geçmeyip 1958'de Mavi Boncuk, Bana Gönül Bağlama, Tilki Leman ve Bir Kadın Tuzağı filmleriyle kariyerine kaldığı yerden devam etti. Sinemaya hızlı bir giriş yapan sanatçı 1959'da 3 Kızın Hikayesi ve Kanundan Kaçılmaz, 1960'da Yeşil Köşkün Lambası, Divane, 1961'de Seni Benden Alamazlar, Kahraman Üçler ve İnleyen Dağlar filmlerinde rol aldı. Ekrem Bora 1962'de Çifte Kumrular ve Beş Kardeştiler adlı yapımlarda oynadı. Ayhan Işık ve Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Acı Hayat filmindeki performansıyla dikkati çeken sanatçı, bu filmin ardından Yeşilçam'da özellikle sert karakterlerin aranan yüzü oldu.
oldu. Usta sanatçı Ekrem Bora, işini seveceksin, işine aşık olacaksın, saygı duyacaksın. Sinemanın bir terbiyesi vardır. Sabah erken de olsa, kaçta çağırıyorlarsa yarım saat erken gideceksin ya da buna benzer bir takım sistemler. Biz bunu gördük, buna alıştık. Sinemanın terbiyesidir bu benim için der. Ekrem Bora şöhrete hızlı bir adım attı. Fakat istediği parayı kazanamadı. Kendisi ve ailesi ekonomik sıkıntılar içindeydi. Üstelik oyun kabiliyetine karşın geliri sınırlıydı. Yeşilçam şöhretlerinin tamamına yakını mütevazi şartlar içinde yaşam kaygısı verirdi. Yapımcıların başrol oyuncularına ödedikleri rakam 3-5 bin lira arasındaydı. Bora yıllar sonra bir röportajında o yıllarda patronlar film yıldızlarını adeta sömürürdü diyecek ve dönemin vahşi şartlarını dile getirecekti. Ekonomik zorluklar, psikolojik bazı sebepler aile birliğini de sarstı. Bora sevgili eşi Semra Hanım'dan ayrılmak zorunda kaldı. Hayat felsefesini değiştirdi. Bekarlık sultanlıktı. Tatlı hayat sürmeye girişti. Yakışıklılığını, ününü kullanıp gününü gün etti. Heyecan, eğlence, zevk ve serüven dolu yılları devirdi. Evinin telefonu hiç susmadı. Kapısının önü dolup taştı. O günleri anlatırken bağıranlar, çağıranlar, çığlık atanlar ne ararsanız bulabilirdiniz. Benim için intihar edenler bile vardı diyecekti. Ama para sıkıntısı hep devam etti. Cehennemde Buluşalım adlı filmde Fikret Hakan ve Öztürk Serengil ile başrol için Almanya'ya gitti. Kristen Nielsen adlı Alman asıllı başrol oyuncusu tarafından aylarca misafir edildi. Villasında kaldı ve iyi anlaştıkları haberleri yayınlandı. Magazin basınının yakıştırmasına göre sinema dünyasının bazı ünlü kadınları tarafından kapışılan bir erkekti. Sari Refia ve Semiramis Pekkan'la nişanlanıp ayrıldı. Ocak 1966'ya kadar hızlı, tatlı bir yaşam sürdü. Ekrem Bora bir arkadaşının işverinin açılışına katıldı. İkinci evliliğini yapacağı Gül Hanım'la tanışacaktı burada. Bora uzaktan izlediği Gül Hanım'ı fırsat bulunca dansa kaldırdı. Sonra da kızdırmak için bir dalına bastı. Biliyor musun, parfümün hiç güzel değil dedi. Cevap beklemediği derecede sertti. Sen ne anlarsın? Bu kokuda benden başka kimse de yok. Gül Hanım İsviçre'den yeni dönmüştü. Adanalı zengin pamukçular ailesinin kızıydı. Aile o kadar varlıklıydı ki ilaçlama uçakları bile vardı. Çevresinde giyimi kuşamıyla örnek alınırdı. Maddi durumu ve kültürü yerindeydi. Ekrem Bora kendisini tersleyen genç kızın peşini bırakmadı. Ortak arkadaşlarından ev telefonu numarasını aldı ve görüştü. Eşinin bilgilendirmesine göre 13 Şubat'ta nişan, 7 Mayıs'ta da nikah yapıldı. Gönlünü çalan adamı şöyle tanımlayacaktı. Ekrem o zaman civciv gibi sapsarışın bir adamdı. Çok yakışıklıydı. Karizma 1500'dü. Burt Lancaster gibi sert, Clark Gable gibi havalı. Kılık kıyafeti çok düzgündü. Bakışları anlamlıydı. Kendine has bir zampara bakışı vardı. Ekrem Bora'nın da duygu ve düşünceleri eşinin paralelindeydi. Görür görmez anladım. Evlenebileceğim tek kadındı. Meslektaşımla yuva kurmak istemedim. Saygı, güven ve sevgi bir arada olursa evliliklerde problem yaşanmaz. Evcil bir adamım. Evlendikten sonra hiç çapkınlık yapmadım. Gezmeyi, tozmayı da bıraktım zaten diye anlatır. Ekrem Bora'nın Gül Hanım'la birlikteliğinden Yasemin ve Lale adlarında 2 kızı doğdu. 1962'de çifte kumrular ve 5 kardeştiler de kilit rollerdeydi. Metin Erksan, Bora'nın hayatını etkileyen, değiştiren bir diğer isimdi. Acı Hayat'ta çok önemli bir rolü verip önündeki maddi engelleri aşmasına yardımcı oldu. Ekrem Bora, Metin Erksan'ın yönettiği Acı Hayat'ta Ayhan Işık ve Türkan Şoray'la ilk üçlünün içindeydi. Filmdeki enerjisi çizdiği portreyle Yeşilçam'da yerini sağlamlaştırdı. Sert, tavizsiz karakterlerin aranan ismiydi. 1963'te çok şanslı yıldı. Halit Refik'in yönettiği Şafak Bekçileri'nde jet pilotu yüzbaşına hayat verdi. Göksel Arsoy'la pilot 2 arkadaşı oynadılar. Film Eskişehir'de hava üstünde çekildi. Hep şehit babasını hatırladı. Tıpkı atasının kaderini filmde yaşayacaktı. Senaryoya göre. Kullandığı uçak düşecekti. Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel film çekimine hatırı sayılır destek verdi. Filmin senaryosu sansür kurulu tarafından reddedilmişti. Red gerekçesi pilot üsteğmenin kızlarla öpüşmesiydi. Ekrem Bora 1960'lı yıllarda en yoğun çalışma dönemini yaşadı. 1965'te 15, 1966'da 11, 1967'de 17, 1968'de 11 ve 1969'da 8 filmde çalıştı. Neriman Köksal, Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Gerek gibi Yeşilçam'ın pek çok ünlü hanım oyuncusuyla film çevirdi. Hatta 1965'te Artık Düşman Değiliz isimli Kurdele Pekkan kardeşlerin her ikisiyle de kamera karşısına geçti. Bora'nın çalıştığı film setlerinde şaka yapılır, neşe dağıtılırdı. Mesela Fatma Girek'i çok beğenirdi. Gel seninle bir çocuk yapalım diye takılırdı. Türkan Şoray'ın ünlü Şoray kanunlarını delendi. Kanunlara göre Şoray
Şoray senaryo gereği aktörlerle ne sevişir ne de öpüşürdü. Ekrem Bora ile Türkan Şoray, Ülkü Erakalı'nın yönettiği Kaybolan Kadın filminde oynuyordu. Bora senaryodaki öpüşme sahnesinin çıkarılmasını önerdi. Yönetmen kabul etmedi. Yazılanların harfiyen uygulanmasını istedi. Gerçek bir aktör Şoray'ı öper dedi. Ekrem Bora denileni yaptı. Türkan Şoray şoka girdi. Rüçhan adlı feci şekilde bozuldu. Olaydan sonra da Şoray'ın film şirketleriyle yaptığı bütün sözleşmelere öpüşemez kuralı konuldu. 1970'lerde Türk sineması ekonomik krize girdi. Televizyonun yayın saatlerinin çoğalması, videonun yaygınlaşması ciddi sebepti. Seks filmleri furyası da yaşanınca Ekrem Bora çok sevdiği mesleğinden uzaklaştı. Sinemadan servet kazanamadı. Hayatını belli seviyede sürdürmeye çalıştı. 1971'de mobilya mağazası açtı. Avrupa'dan, özellikle de İtalya'dan kaliteli ağaç ürünler getirttirdi. Bir yıl sonra da sahneye çıktı. Ekici Över Gazinosu'nun sahibi Hasan Ekici ahbabıydı. Israr etti. Gazinomda sahneye çıkacak ve şarkı söyleyeceksin dedi. Fecri Ebcioğlu ve Sadun Aksüt'ten Türk sanat müziği dersleri aldı. 4-5 yıl sahne hayatını sürdürdü. Bütün Türkiye'yi dolaştı. Turnelerde hayranlarının karşısına çıktı. Bir röportajında sinemadan kazanamadığı parayı az solistken kazandığını söyleyecekti. Ekrem Bora sanat hayatında 2 ödül kazandı. 1965'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Sürtük filmiyle en başarılı erkek oyuncu ödülünü aldı. 1991'de yine Antalya'da Soğuktu ve Yağmur Çiseliyor'daki başarılı canlandırmasıyla aynı ödüle ikinci defa layık görüldü. Orhan Aksoy'un yönettiği Yumuşak Ten 1994 yapımı son filmiydi. Ekrem Bora halkın desteğini hep arkasında buldu. Hep halkın içindeydi, yanındaydı. Gittiği her yerde sevgi haleleriyle karşılanırdı. Seyircisiyle sıcak, samimi ilişkiler kurardı. Hayatının büyük bir bölümünü Kadıköy'de geçirdi. Fenerbahçe'nin hiçbir maçını kaçırmazdı. Son yolculuğunda da tabutunun üzerinde tuttuğu takımın bayrağı serildi. Ekrem Bora 1 Nisan 2012'de aramızdan ayrıldı. Daha önce ailesine öldükten sonra morgda bekletilmek istemediğini belirten ünlü oyuncunun vasiyeti yerine getirildi. Ardından çamlar devrildi yüreğimizde. Bir sarışın bakış atar çocuklar kimsesizliğimize. Yağmurların ıslattığı kaldırımlarda yürürken bir Ekrem Bora düşer aklımıza.